Amerikan siyasetinin giderek kutuplaştığı bir dönemde New York'un kalbinden yükselen yeni bir isim ulusal tartışmaların merkezine oturdu. Zohran Mamdani. Müslüman olan ve 33 yaşına rağmen hem politik duruşu hem de söylemleriyle geniş yankı uyandıran Mamdani, Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde elde ettiği sürpriz zaferin ardından dikkat çeken bir çıkış yaptı. "Ben Donald Trump'ın en büyük kabusuyum." Bu iddialı sözler yalnızca kişisel bir meydan okuma değil, aynı zamanda Mamdani'nin temsil ettiği politik hattın, ülkenin mevcut güç yapısına yönelik sert ve kararlı bir eleştirisi olarak yorumlanıyor. Peki kimdir Mamdani? Neleri savunuyor ve eğer seçilirse New York nasıl bir dönüşüm yaşayacak? Taban hareketlerinin desteğini arkasına alan Mamdani'nin yükselişi yalnızca yerel bir adayın hikayesi değil, Amerika'daki yeni bir siyasi dalganın ayak sesleri olabilir. Demokrat Parti'nin belediye başkan adaylığı için öne çıkan isim, siyasetin en genç ve en dikkati çeken figürlerinden birinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Zohran Kwame Mamdani. 33 yaşındaki Mamdani, New York'un tarihinde ilk Müslüman belediye başkanı olma hedefiyle yola çıkan bir aday olarak dikkati çekiyor. Mamdani, 1991'de Uganda'nın Kampala şehrinde doğdu. Babası Hint-Ugandalı ve sömürge dönemi sonrasını inceleyen çalışmalar yapan bir profesör. Annesi ise Hint-Amerikalı bir film yapımcısı. İki ebeveyni de Harvard mezunu. Ailesiyle birlikte 7 yaşında New York'a taşındı. Öncesinde kısa bir süre Güney Afrika'da yaşadı. New York'ta Bronx Bilim Lisesi'nden mezun olan Mamdani, 2014 yılında Bowdoin College'dan Afrika çalışmaları alanında lisans derecesi aldı. Mamdani, 2024'ün sonunda 27 yaşındaki Suriyeli sanatçı Rama Duvaji ile sade bir törenle Dubai'de nişanlandı. Şubat 2025'te ise New York'ta resmi nikahla evlendiler. Eşi Rama, resim sanatçısı ve animatör. Eserlerinde çoğunlukla Orta Doğu temalarını işleyen Rama, Filistin, Suriye gibi krize maruz bölgelerle ilgili eserler üretip sosyal medya üzerinden sesini duyuruyor. 33 yaşındaki Mamdani de sadece siyasetle değil, sanatla da ilgileniyor. Hip-hop dünyasında Young Cardamom ve Mr. Cardamom isimleriyle müzik yapan bir sanatçı aynı zamanda. Siyasete atılmadan önce Zohran Mamdani, Queens'te dar gelirli ailelerin evlerinden tahliye edilmesini önlemeye çalışan bir konut danışmanı olarak görev yapıyordu. Bu süreçte tanık olduğu barınma krizi ve yaşam maliyetinin insanları nasıl zorladığı, onu çözüm arayışını siyasette sürdürmeye yöneltti. Mamdani'nin siyasete girişi kişisel deneyimlerle şekillendi. Önce kiracılarla iç içe çalıştı. Ardından adımlarını gönüllü kampanyalar üzerinden siyasete taşındı. DSA'lı bir progresif olarak meclise girdi. Şimdi de uygun fiyatlı yaşam, ulaşım ve sosyal hizmetler odaklı büyük bir belediye kampanyası yürütüyor. Yani tamamen yerelden başlayan bir aktivizm hikayesi bu. Mamdani'nin siyasi yolculuğu gönüllülükle başladı. 2015'ten itibaren, yani henüz 24 yaşındayken New York'ta çeşitli yerel adayların kampanyalarında sahada yer aldı. 2016'daki Bernie Sanders kampanyasıyla birlikte siyasette daha sistemli bir yol izlemeye karar verdi. 2017 yılında Demokratik Sosyalistler Amerika hareketine katıldı ve bu tarihten itibaren daha örgütlü bir politik çizgiye yöneldi. 2019 sonbaharında Queens'in 36. bölgesinde New York Eyalet Meclisi'ne adaylığını açıkladı. Kampanyasını büyük bağışçılardan uzak tutarak tamamen taban örgütlenmesine dayandırdı. Mesajı netti: sistemin değil, halkın adayıyım. 2020'de yapılan ön seçimlerde 4 dönemdir görevde olan rakibi Aravella Simotas'ı mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. 2022 ve 2024'te yeniden seçilerek eyalet meclisindeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Mamdani'nin hikayesi burada bitmedi. 2025 New York Belediye Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu duyurduğunda siyasi yelpazenin daha da geniş bir kesimine hitap etmeye başladı. Ulaşımın ücretsiz olması, belediye destekli marketlerin açılması, evsizlikle mücadele, kira artışlarının sınırlandırılması gibi radikal ama toplumun taleplerine karşılık gelen önerilerle kısa sürede büyük destek topladı. Kampanyası yüzlerce gönüllüyle birlikte yürüttüğü kapı kapı saha çalışmaları ve sosyal medya etkileşimleriyle adeta bir halk hareketine dönüştü. Haziran 2025'te yapılan ön seçimlerde Mamdani, eski vali Andrew Cuomo gibi güçlü isimleri geride bırakarak Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkan adayı oldu. Hem genç yaşına hem de siyasi geçmişinin görece yeniliğine rağmen geniş kitlelerin umudu haline gelmeyi başardı. Zohran Mamdani için siyaset kişisel bir hırs değil, doğrudan halkın ihtiyaçlarından doğan bir mücadele alanı. Onun hikayesi, Amerika'da siyaset sahnesine yeni bir dilin ve yeni bir anlayışın hakim olmaya başladığını gösteriyor. Zohran Mamdani
Mamdani'nin Demokrat Parti içindeki adaylık süreci tamamen sorunsuz geçmedi. Özellikle partinin geleneksel kanadından bazı isimler Mamdani'nin radikal sol görüşlerini ve genç yaşını eleştirerek destek vermekte tereddüt etti. Parti içindeki Mamdani'nin demokratik sosyalist kimliği ve kira artışlarını dondurma, ücretsiz ulaşım gibi radikal vaatleri bazı merkezci ve ılımlı demokratlar arasında endişe yarattı. Bu kesimler onun seçilmesinin New York'ta aşırı sol politikaların önünü açabileceğini düşünüyorlardı. Mamdani liderliğindeki Demokratik Sosyalist adaylığının ardından parti içindeki merkezci ve ılımlı kanat önemli derecede şüpheyle yaklaştı. Eski vali Andrew Cuomo özellikle kampanya sürecinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Cuomo, Mamdani'nin kira dondurma gibi radikal önerilerini landlordlar için ölüm fermanı şeklinde tanımladı ve bu vaatlerin hem finansal hem de sosyal açıdan sürdürülemez olduğunu savundu. Bir söyleşide bu çocuk New York'un finans altyapısını çökertir dedi. Hatta Mamdani kazanırsa Florida'ya taşınırım diye net bir tepki verdi. Kendisini sistemin değil halkın adayı olarak tanımlayan Mamdani elitist bir siyaset dili kullanmaktan özellikle kaçınıyor. Hem kampanya tarzı hem de hitap biçimi oldukça samimi, sade ve doğrudan. Gönüllülerle birlikte kapı kapı dolaşması, sosyal medyayı aktif kullanması ve yerel halkla birebir temas kurması onun toplumla kurduğu güçlü ilişkiyi gösteriyor. Mamdani sadece siyasetle değil, kültür ve sanatla da iç içe bir isim. Hip-hop müziğiyle ilgilenmiş, Young Cardamom adıyla parçalar üretmiş. Üniversite eğitimini Afrika çalışmaları üzerine yapmış olması da onu sömürgecilik, ırkçılık ve küresel eşitsizlikler gibi konulara karşı duyarlı kılmış. Bu onun siyasal söylemine hem evrensel hem de entelektüel bir zemin sağlıyor. Barınma hakkı, ücretsiz ulaşım, kamu destekli marketler, evsizlikle mücadele. Bunların hepsi Mamdani'nin sadece solcu değil, aynı zamanda somut çözümcü bir siyaset anlayışına sahip bir imaj çiziyor. Mamdani özellikle Amerikan siyasetinde alışıldık olan kutuplaştırıcı, agresif dilden uzak duruyor. Sert eleştiriler getirse de bunu ötekileştirici değil, çözüm odaklı bir dille yapıyor. Bu da hem genç seçmenleri hem de geleneksel solun dışındaki kesimleri etkileme kapasitesini artırıyor. Queens ve Bronx'taki siyah ve göçmen işçi topluluklarını temsil eden New York Communities for Change, Drum Beats ve Cow Voice gibi örgütler kampanyasını kuruluşundan itibaren destekledi. Bu gruplar kira dondurma ve temel hizmetlerde eşitlik gibi vaatlerini benimseyerek Mamdani'yi halktan yana bir aday olarak ön plana çıkardı. Mamdani ön seçim sonrası güçlü kurumsal destek de topladı. 32 BJCU ve Hotel & Gaming Trades Council gibi büyük işçi sendikaları güçlü bir emekçi desteği sağlamış durumda. Özellikle 32 BJCU lideri gençlerin ve işçi sınıfının talepleri üzerine Mamdani'nin vizyonunu övdü. Senatör Bernie Sanders, Mamdani'nin kampanyasını elitlere meydan okuma olarak tanımlayıp destekledi. Bernie Sanders'ın Zohran Mamdani'yi desteklemesi aslında çok güçlü bir mesaj içeriyor. Çünkü Sanders, Amerikan siyasetinde sıradan insanların sesi olarak bilinen, yıllardır eşitsizlikle mücadele eden bir figür. Onun desteği, Mamdani'nin de benzer bir çizgide olduğunu, yani zenginlerin değil, halkın çıkarlarını savunan bir siyaset yaptığını teyit ediyor. Bu destek özellikle gençler, emekçiler ve ilerici seçmenler için Mamdani'ye güvenebilirsiniz anlamına geliyor. Sanders gibi ulusal ölçekte tanınan bir liderin arkasında durması, Mamdani'nin sadece New York için değil, ülke genelinde yankı uyandıran bir hareketin parçası olduğunu da gösteriyor. Kısacası bu destek Mamdani'ye hem meşruiyet hem de moral kazandırıyor. Aynı şekilde temsilci Alexandria Ocasio-Cortez, Queens bölgesindeki seçmenlerle arası olan Mamdani'yi açıkça destekledi ve seçim sonrası DC'de düzenlenen bir etkinlikte onunla omuz omuza geldi. Ayrıca Nydia Velázquez, Letitia James, Jamal Bowman, Jumaane Williams, Ras Baraka, Jerry Nadler ve eski Çalışma Bakanı Robert Reich gibi önemli demokrat figürler de kampanyaya destek verdi. Ön seçim galibiyetinin ardından 10.000'den fazla bağışçıdan toplam $816.000 bağış toplandı. İlginç şekilde bu bağışların 351.000'i şehir dışı kaynaklardan sağlandı. Bağışçıların yarısı New York dışındandı. Büyük bölümü Kaliforniya'dan gelen bu destekler Mamdani'nin ulusal arenaya yayılan bir figür haline geldiğini gösteriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Zohran Mamdani'ye yönelik açıklamaları oldukça sert ve dikkat çekici. Trump ilk tepkiyi Mamdani'nin Haziran 2025'te Demokrat Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçilmesinin hemen ardından verdi. Trump, Mamdani'yi %100 komünist deli olarak nitelendirdi. Ayrıca sesi ve duruşunu eleştirerek beden dili,
konuşma tarzı, her şeyiyle bu adam bir felaket. Gözleri bile New York'un ruhuna yabancı ifadelerini kullandı. Daha önce verdiği bir röportajda da bu komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim diyen Trump, Mamdani'nin göçmenlik statüsünü sorgulayarak doğal vatandaşlığını iptal ettirmeyi bile düşündüğünü söyledi. Ayrıca Mamdani'nin göçmenlik ve gümrük muhafaza dairesiyle işbirliği yapmaması halinde onu tutuklayacağız diyerek neredeyse yasal adım atacağını ima etti. Trump, Mamdani'nin seçilirse New York'un asla eskisi gibi olamayacağını söyledi. Bu mesajıyla hem siyasi hem de ekonomik yaptırım tehditlerini sürdürdü. New York'u asgari federal fonla cezalandırmakla tehdit eden Trump, doğru davranmazsa federal destek kesilecek dedi. Mamdani, Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici, sosyalist eğilimli politikacıların temsilcisi. Yani Trump'ın muhafazakar ve sağcı siyasi çizgisine tamamen karşıt. Mamdani, milyarderlerin olmaması gerektiği gibi radikal görüşler savunuyor. Bu da Trump'ın kendi ekonomik ve sosyal politikalarına doğrudan meydan okumak demek. Mamdani, göçmen kökenli, Müslüman ve progresif bir siyasetçi. Trump ise sık sık göçmen karşıtı söylemlerle gündemde oluyor. Mamdani'nin kimliği ve politikaları Trump'ın savunduğu ulusalcı ve muhafazakar tabanla ters düşüyor. Bu da kişisel ve ideolojik çatışmayı derinleştiriyor. 2025 belediye başkanlığı yarışı New York gibi büyük ve stratejik bir şehirde hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler için önemli. Trump, Mamdani'yi karalamak ve kendi tabanını harekete geçirmek için sert eleştirilerle öne çıkıyor. Bu daha çok siyasi bir taktik. Kısacası Trump'ın Mamdani'ye karşı düşmanlığı hem politik, hem ideolojik hem de stratejik temellere dayanıyor. Bu sadece iki kişinin çatışması değil, farklı dünya görüşlerinin, sosyal ve ekonomik modellerin mücadelesi olarak da okunabilir. Mamdani, New York'ta seçimi kazanırsa vaat ettiği şeylerin bir kısmını hayata geçirmesi mümkün olabilir ama hepsini uygulamak o kadar kolay değil. Çünkü kira dondurma, toplu ulaşımı ücretsiz yapma, polis bütçesini azaltma gibi vaatleri hem çok büyük paralar gerektiriyor hem de şehir meclisinden onay alması lazım. Eğer şehir konseyi ve eyalet yönetimi Mamdani'ye mesafeli davranırsa bu projeler kolayca bloke edilebilir. Mamdani'nin seçilmesiyle birlikte şehirde daha sosyal politikalar, düşük gelirli kesime daha fazla destek, göçmen haklarında iyileştirme gibi adımlar görebiliriz. Ama iş dünyası, büyük emlak sahipleri ve bazı orta sınıf gruplar bu değişikliklerden rahatsız olabilir. Ona yöneltilen en gerçekçi eleştirilerse şöyle: bu kadar hızlı ve büyük değişimler gerçekçi mi? Bütçe buna yeter mi? Ve genç yaşına rağmen bu büyük sistemin yükünü kaldırabilecek mi? Yani birçok kişi heyecan duysa da bir o kadar insan da onun fazla idealist olduğunu düşünüyor. Ancak yine de Mamdani'nin vaat ettiği şeylerin gerçek hayatta örnekleri var. Business Insider'da yapılan bir çalışmaya göre ücretsiz toplu taşıma modelleri üzerine yapılan pilot programlar var. Kansas City ve Boston gibi şehirlerde bu uygulanmış. Aynı şekilde Vox'un politik analiz yazılarına göre Mamdani'nin önerileri görüldüğü kadar ütopyacı değil. Geçmişte benzer uygulamalar başarıyla test edilmiş ve etkileri bilimsel verilerle ölçülebilir durumda. Zohran Mamdani, sistemin dışında kalmış, duyulmamış seslere alan açan bir siyasetçi profili çiziyor. Kişiliği idealist, tutkucu, halkçı, entelektüel ve çözüm odaklı. Aynı anda hem teorik derinliği hem de sahaya yakınlığı olan nadir siyasal figürlerden biri. Onun yükselişi sadece bir adayın değil, yeni bir siyaset tarzının yükselişi olarak da okunabilir. Kimilerine göre temsil ettiği radikal değişim ihtiyacı ve tabandan gelen destek, New York gibi büyük bir şehir için taze bir soluk olabilir. Ancak herkes onun vaatlerini tam anlamıyla gerçekleştirebileceğinden emin değil. Özellikle bütçe kısıtlamaları, siyasi dengeler ve ekonomik aktörlerin tepkisi göz önüne alındığında işin o kadar kolay olmadığını düşünmek gerekiyor. Bazı çevreler Mamdani'nin gençliği, deneyimsizliği ve radikal politikalarının şehir için riskler taşıdığı görüşünde. Öte yandan destekçileri onun samimiyetine ve çözüme odaklı yaklaşımına güveniyor. Yani Mamdani'nin ne kadar başarılı olacağı büyük ölçüde hem kendi becerilerine hem de New York'un siyasi ve ekonomik ortamına bağlı. Kısacası Mamdani'nin yükselişi hem umut verici hem de bir o kadar da tartışmalı. Seçim sonuçları ve sonrasındaki gelişmeler bu genç adayın gerçekte ne kadar değişim yaratabileceğini gösterecek.